Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün sizlerle güz mevsimi neler söyler bazılarını konuşalım. Güz mevsimi konuşur mu? Konuşur. Allah'ın iradesiyle bütün mahlukat konuşuyor. Cenab-ı Hak her şeyi konuşturuyor. Kuşlar, karıncalar, güneş, ay, yıldızlar, rüzgarlar, şimşekler, gök gürültüleri. Her şey Cenab-ı Hakk'ın emriyle, lütfuyla konuşuyor. Hepsinin kendisine has dili var. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'in güneşi altında aklını doğru kullanarak kainata bakan, kainatın konuştuklarını fark etmeye başlar. Kainatla anlaşmaya başlar. Evet, Kur'an-ı Kerim okuyan, başta 5 vakit namaz, farzlara dikkat eden, kainatın dilini Allah'ın lütfuyla anlamaya başlar. Güz mevsimi, yani bir zaman dilimi acaba nasıl konuşuyor ve neler söylüyor? Bazı konuşmacıların ekranda mesela kendisine gösterilen metni okuyarak konuştuğunu duymuşsunuzdur. Ekrandaki konuşmaya bakarak konuşmak bir kolaylık. Güz mevsimi, o aylar, o haftalar, o günler bir ekran gibi, ayna gibi. O aynaya dikkat edelim, neler görünüyor orada. Güz mevsimi aslında çok tatlı bir mevsim, diğer mevsimler gibi. Onun için biraz sonra konuşmamızın ilerleyen yerlerinde belki fark ederiz veya hatırlarız beraber. Bazıları güz mevsiminde üzülmüşler. İnsanlara ümitsizlik veren şiirler yazmışlar. Acaba niçin? Benim kanaatim güz mevsimiyle güzelce anlaşamadığı için. Güz mevsiminin ne söylediğini doğru anlayamayanlar güz mevsimine hüzün mevsimi, İnsana üzüntü veren mevsim demişler. Yanlış yapmışlar. Bu güz mevsimine haksızlıktır. Aslında güz mevsimi diyor ki, ey insan, bu dünya geçici. Bu dünya fani. Her şey gibi sen de misafirsin. O halde misafir olduğunu unutmadan yaşa. Bak ağaçların haline, sarı yapraklara, yere düşen yapraklara dikkat et. İnsan da, sen de, herkes de bir gün toprağa düşecek. Başka bir aleme sevk edilecek. O halde dünya ile alakanda bu hakikati unutma. Yani dünyanın misafirhane olduğunu, kendinin de misafir olduğunu unutmadan yaşa. O zaman dünyayı da seveceksin. Dünyanın misafirhane olduğunu dikkate aldığında, kendinin de misafir olduğunu göz önüne alarak misafirhane sahibinin, yani Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına ve sınırlarına riayet ederek yaşamayı seçtiğinde dünyan da manevi cennet olur. Niçin? İnsan dünyayı misafirhane görünce niçin dünyası da manevi cennet olur? Bunları güz mevsimi söylüyor anlayanlara. Çünkü insan dünyayı misafirhane görmezse dünyada daimi kalacağını zanneder. Fakat insanın dünyayı daimi kalınacak yer görmesiyle dünya daimi olmuyor ki. Dünyada her şey, insanın gördüğü her şey birer birer gidiyor. İşte dünyayı daimi zanneden dünyaya kalben bağlanır veya dünyayı kalbine alır. Halbuki dünya fani, durmuyor, gidiyor. İşte o durmayan fani dünya, eğer o dünyayı insan baki zannederek kalbine alırsa daima kalbini kanatır. Kalbine feryat ettirir. Kalbini yara içinde bırakır. Bağlandığı dünya yıkıldıkça veya bağlandığı dünya, bahçe, araba bir gün elinden çıkacağı hatırına geldikçe o dünyayı kalbine alanın kalbi kanamaya başlar. Kalbi ağlamaya başlar. İşte güz mevsimi lisan-ı halle diyor ki bunu yapma. Bu hatayı yapma. Bir gün gidecek olan şeylere kalbini bağlama. Kalp ayne-i samettir ve ona mahsustur. Kalp yalnız Allah'ı zikirle tatmin olur. Sevdiğin şeylerle seni ahirette tekrar buluşturmaya muktedir olan ancak Allah'tır. O halde sevdiklerini Allah için sev ve Allah'ın güzel isimlerine
aynalar olduğu için sevdiklerini sev. Telefonunu, arabanı, bahçeni, aile fertlerini Esma-i Hüsna'ya aynalar olduğu için sev. O zaman telefonunu, arabanı, aile fertlerini, bahçeni sevmen Allah'a muhabbetini arttırır. Allah'ı unutturmaz. Bahçene bakınca maşallah, barekallah de. Cennetteki daimi bahçeleri hatırla. Cenneti hatırlayarak cennete hazırlığını arttır. Güz mevsimi bunları söylüyor. Yani dünyanın geçici olduğunun, bir gün kıyametle dünya hayatının tamamen kapanacağının, ahiretin açılacağının haberleri, mesajları, ihtarları, ikazları güz mevsiminde de saklıdır. Ağaçların lisan-ı halle güz mevsiminde neler söylediğini kalp kulağıyla dinlemeye çalışan der ki güz mevsimi aslında bizi kalbimizin ızdırap çekmesinden kurtarmaya davet ediyor. Çünkü insan kalbiyle biraz önce arz ettim. Eşyalara, evine, bahçesine bağlandıkça ızdırap çekiyor. ızdırap çekmesinin sebebi de, mesulü de o insanın kendisi. O geçici eşyalara, bir gün elinden çıkacak eşyalara veya tarlaya, bağ bahçeye veya bir gün ayrılıp gideceği bahçelere kalben bağlanınca kalbi daha o bahçede iken, bahçe ile iken de ağlıyor bir gün ayrılacağız diye. İşte bu hüzünlerden, bu acılardan, bu korkulardan kurtulmanın nasıl mümkün olacağının mesajı güz mevsiminin yaptığı ikazlarda saklı. Güz mevsimini okuyalım. Güz mevsiminde tefekkür edelim diğer mevsimlerde olduğu gibi. Bu mevsim bu haliyle bize ne söylüyor? Yazın veya bahar mevsiminde ağaçlar nasıldı? Güz mevsiminde hangi hale çevrildi? Bir insanın gençlikten ihtiyarlığa çevrilmesi gibi güz mevsimi sanki ihtiyarlık dönemiyle el ele kol kola insana bağırıyor ki ey insan, dünya fanidir. Dünya misafirhanedir. Dünya geçicidir. Asıl hayat, daimi hayat ahirettir. Dünyayı ahiretin vesilesi, vasıtası gör. O şekilde dünyayla Allah'ın emrettiği şekilde ilgilen, mesajları, ikazları güz mevsimi ile de insanlara, her birimize dokunduruluyor. Güz mevsimindeki sarı yapraklar başımızdaki beyaz saçlarla beraber. Güz mevsiminde ağaçların, yaprakların dökülmesi, insanın saçının dökülmesi gibi ortak, el ele, kol kola, omuz omuza insana çok hatırlamaya muhtaç olduğu ulvi, yüksek hakikatleri hatırlatıyorlar. Demek ki güz mevsimi de, güz mevsimindeki mahlukatın hali de okunmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla güz mevsimini, güz mevsiminin neler söylediğini anlamaya çalışanlara güz mevsiminin söylediği o yüksek hakikatler inşallah açılır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı kainatta gösterilen hakikatlerle anlamaya çalışmayı, kainatı da Kur'an güneşinin altına girerek aklımızı da adil ve doğru kullanarak okumaya ve anlamaya çalışmayı hepimize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.